Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Çulum. Yine Sağlam Bir Seyirciyim serisiyle devam ediyoruz. Yine birbirinden ilginç ve sizi etkileyecek filmler var. Hazırsanız başlayalım. İlk filmimiz Lost Highway, Türkçe çevirisiyle Kayıp Otoban olarak karşımıza çıkıyor. David Lynch'in Lost Highway filmi, bir yolculuğun hem fiziksel hem de psikolojik anlamda ne kadar korkutucu ve kafa karıştırıcı olabileceğini gösteriyor. Film, bir cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalan Fred Madison adlı bir adamın hikayesini takip ederken, bilinçle gerçeklik arasındaki sınırları sorgulatıyor. Lynch, Lost Highway'de karakterin kimliğini, zaman ve mekanın sürekli değişen doğasında kaybettiriyor. İzleyiciyi de buna paralel olarak belirsizliğe ve karanlığa sürüklüyor. Film, aynı zamanda insanın içsel korkuları ve bastırılmış arzularının nasıl dışa vuruma uğradığını, kimlik ve hafıza üzerine derinlemesine bir sorgulama yaparak inceliyor. Bu film, gerçeklikle rüyanın birbirine karıştığı bir ortamda çok katmanlı bir anlatı sunuyor. Filmde cinayet, suç, kimlik değişimi ve zamanın doğrusal olmayan yapısı gibi temalar, sembolik ve rahatsız edici görsellerle izleyiciye sunuluyor. David Lynch'in görsel dili, sıradan bir gerilim filminden çok daha fazlasını vaat ediyor. İzleyiciyi bilinçaltının derinliklerine götüren bir psikolojik yolculuk yapıyor. Yüksek gerilim, tüyler ürpertici atmosfer ve metaforik anlatımla Lost Highway, bir bakıma Lynch'in sinemasal tarzının zirveye ulaşmış bir örneği. İzlerken başta kafa karıştırıcı ve zorlayıcı olsa da, filmin sonunda yaşadığınız his, gerçekle hayal arasındaki ince çizgiyi yeniden sorgulamanıza neden olacak. Eğer sinemada hem görsel hem de zihinsel olarak sınırları zorlamak istiyorsanız, bu film her izleyişte yeni bir anlam kazanabilir sizin için. Diğer filmimiz Rear Window, arka pencere olarak karşımıza çıkıyor. Alfred Hitchcock'ın Rear Window filmi, gerilim ve psikolojik drama türlerinin en iyi örneklerinden birini sunuyor. Film, bir fotoğrafçının bacağını kırıp evinde hapsolduğu dönemde komşularını penceresinden izleyerek bir cinayet işlenip işlenmediğini sorgulaması etrafında şekilleniyor. Hitchcock, izleyiciyi yalnızca penceresinden dışarıya bakan bir adamın bakış açısıyla sınırlayarak gerilimi sürekli artıran bir sinematik deneyim yaratıyor. Hitchcock'ın ustaca kullanmayı tercih ettiği sınırlı mekan, basit ama derin bir psikolojik gerilim yaratıyor. Başka bir deyişle film, bakmak ve görmek kavramları üzerine bir inceleme yapıyor. İzleyiciyi, kendisinin bir gözlemci olmasına, olayları sadece izleyerek anlamaya çalışmasına zorluyor. James Stewart'ın canlandırdığı Jeff karakteri, sürekli gözlemler yaparak bir yandan kişisel yalnızlığına odaklanırken, bir yandan da daha büyük bir tehlikeyi fark etmeye başlar. Bu durumda birey bir gözlemci haline gelirken izleyici de aynı gözlemi yaparak gerilimle birlikte çözümleme sürecine dahil olur. Film, toplumda olan bitenleri dışarıdan izleyerek anlamaya çalışan birinin kontrol edemediği duygularının, sahip olduğu tek bilgiye dayalı korkularının ne kadar yanıltıcı olabileceğine dair bir derinlik sunuyor. Jeff'in izlediği komşularının hayatı, bir yandan onu yalnızca daha çok sorgulamaya iterken, diğer yandan kendi duygusal karmaşaları ile baş başa kalmasını sağlıyor. Arka Pencere filminde suçun çözülmesi ve karakterin varoluşsal gerilimleri arasındaki ilişki, filme sürekli bir kaygı ve merak katıyor. Hitchcock'ın kamerayı yalnızca bir pencereyi gözlemleyen bir bakış açısına yerleştirerek sürekli bir gizem ve tedirginlik yaratması, filmin klasikleşmesinin ana sebeplerinden. Aynı zamanda filmdeki tüm gerilim ve çözümleme, çoğunlukla görsel unsurlar ve küçük detaylar üzerinden kurgulanır. Diyaloglar ise genellikle yalnızca bu gerilimi arttıran araçlardır. Bu yapısıyla Rear Window, hem psikolojik hem de fiziksel hapsolmuşluk temasına dair ilginç bir keşif sunar. Hitchcock'ın bu başyapıtı, sinemada gerilim oluşturma biçimlerinin nasıl dönüşüne dair önemli bir kilometre taşıdır. Eğer sinemada karakterin yalnızca gözlemci olduğu ama gerilimin ve gizemin bir o kadar yoğunlaştığı, ince psikolojik tahlillerin etkileyici bir biçimde sunulduğu bir film arıyorsanız, Arka Pencere filmi izlemeniz gereken bir klasiktir.
Diğer filmimiz Eternity and a Day. Türkçe çevirisiyle Sonsuzluk ve Bir Gün olarak karşımıza çıkıyor. 1998 yapımı Yunan yönetmen Theo Angelopoulos'un başyapıtlarından biridir. Film, hayat, ölüm ve zaman kavramlarına dair derin bir düşünsel yolculuğa çıkarırken, insanın varoluşsal yalnızlığını ve dünyadaki izlerini anlamaya çalışır. Film, oldukça yavaş tempolu ve görsel bir sinematik deneyim sunar. İzleyiciyi görseller aracılığıyla bir anlam arayışına davet eder. Başroldeki oyuncu ünlü Yunan aktör Bruno Gans tarafından canlandırılan bir şairin gözünden anlatılır. Şair, ölüm döşeğinde olduğunu öğrenmiştir ve geriye kalan son günlerini geçmişiyle ve sevdiği insanlarla yüzleşerek geçirmektedir. Aynı zamanda filmin temel ekseninde yaşadığı büyük bir kaybın ve hayatta yapmadığı bir şeylerin pişmanlığının izleri vardır. Onun için zaman bir sona yaklaşan büyük bir yük gibi görünür. Fakat hikaye ilerledikçe film şairin geçmişinden bir parça aramak yerine şimdiki zaman ve ona dokunan bir çocuğun hayatındaki etkisini de keşfeder. Film hem kayıpların hem de yeniden anlam bulma çabalarının derinliğine iner. Bu film, görsel anlamda sinemanın bir şiir gibi işlediği nadir yapımlardan biridir. Yönetmenin geniş açılı planlar, doğal ışık kullanımı ve uzun çekimlerle izleyicinin içsel dünyasına hitap eder. Zamanın ve mekanın sürekli akışını sorgulayan bu filmde, şairin hayatına giren küçük bir çocuğun hikayesi de önemli bir yer tutar. Çocuk, şairin yalnızlık içinde kaybolmuş geçmişine bir bağ kurarken, ona hayata dair yeni bir bakış açısı sunar. Filmde, zamanın geçişine, geçmişin etkilerine ve ölümün kaçınılmazlığına dair derin bir meditasyon sunulurken, insanın küçük anlardan nasıl anlam çıkarabileceğini de gösteriyor. Yönetmen, bu filmde aslında ölümle, kayıpla, zamanın hızla geçişiyle ve sevginin izleriyle insanı yüzleştirir. Şairin yaşamına küçük bir çocuğun bakış açısıyla tanıklık etmek hem ilginç hem de oldukça dokunaklı bir deneyim yaratır. Sonsuzluk ve Bir Gün, uzun süren zaman dilimlerinin iç içe geçtiği, yavaş bir tempoda ilerleyen ve insanın ruhsal yolculuğuna dair etkileyici bir anlatıma sahip bir film. Klasik anlamda bir drama olmasa da, derinliği ve görsel anlatımıyla sinema severlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu film, sağlam bir seyirciyim serisinde olmayı da hak ediyor. Diğer filmimiz Alfred Hitchcock'ın The Birds filmi. Türkçe'de Kuşlar olarak çevriliyor. Film, sinema tarihinin en unutulmaz gerilim yapımlarından biridir. 1963 yapımı bu film, Hitchcock'ın korku türündeki ustalığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Film, küçük bir kasabada yaşanan garip bir kuş saldırısını konu alıyor. Her şey, ana karakter Melanie'nin sakin bir ziyaret için kasabaya gelmesiyle başlar. Ancak kasaba sakinleri birdenbire kuşların saldırısına uğramaya başlar. Film, özellikle psikolojik gerilim ve bilinçaltı korku unsurlarıyla dikkat çeker. The Birds, Hitchcock'ın geleneksel gerilim yapısına alışılmadık bir şekilde doğa unsurlarıyla harmanlar. Hitchcock, doğa ile insan arasındaki dengeyi sorgular ve doğanın beklenmedik bir şekilde insanlara karşı saldırganlaşmasını sunar. Burada aslında korkunun kaynağı kuşların doğrudan bir tehdit olarak değil, insanın hayatta kalma içgüdüsünü test eden bir kuvvet olarak gösterilmesidir. İzleyiciye sürekli bir huzursuzluk, belirsizlik ve korku hissi verir. Çünkü filmde korku genellikle gözle görülmeyen bir tehdit olarak var olur. Bu, Hitchcock'ın gerilim yaratmadaki ustalığının bir başka örneğidir. Filmin psikolojik katmanları da oldukça derindir. İnsanların etkileşimlerini, kasaba halkının birbirlerine duyduğu güvensizliği ve yabancılaşmayı da inceler. Doğanın aniden değişen tavırları izleyiciyi bir huzursuzluk içinde bırakırken, aynı zamanda karakterlerin kendilerini savunma şekillerini de anlamaya çalışırsınız. Hitchcock, korkuyu her zaman fiziksel bir tehditten çok, insanın bilinçaltındaki korkular ve zaaflarla ilişkilendirerek derinleştirir. The Birds'ü izlerken gerçek korkunun aslında kontrol kaybı ve hayatta kalma dürtüsünün öne çıkması olduğu hissine kapılırsınız. Bu film de sağlam bir seyirciyim listesinde yerini alıyor. Son filmimiz Midsommar. Ari Aster'ın yönetmenliğini yaptığı psikolojik gerilim ve korku türündeki bir başyapıt. Film, bir grup Amerikalı arkadaşın İsveç'teki uzak bir köydeki pagan festivaline katılmak üzerine gitmelerini konu alıyor. İlk bakışta parlak, güneş ışıkları altında geçen, sakin bir yaz festivali gibi görünen bu ortam,
çok geçmeden korkunç bir kabusa dönüşüyor. Ari Aster, Midsommar'da psikolojik korku türünü ustaca kullanarak izleyiciyi hem görsel hem de duygusal olarak rahatsız ediyor. Film, bir yandan eski pagan ritüellerini ve dini inançları işlerken, diğer yandan bir bireyin kayıp, yas ve travma ile yüzleşmesinin derinliklerine iniyor. Filmin baş karakteri Dani, trajik bir kayıp yaşamış ve duygusal olarak büyük bir boşluk içinde olan bir kadındır. Onun yolculuğu sadece köydeki garip ritüelleri anlamakla değil, aynı zamanda kişisel bir iyileşme ve yeniden doğuş arayışıdır. Bu hem fiziksel hem de psikolojik bir yolculuktur. Çünkü köydeki her şey Dani'nin içsel karmaşasına, travmasına ve acısına yansıyan bir hale gelir. Midsommar, geleneksel korku unsurlarından çok rahatsız edici görseller, yavaş yavaş artan gerilim ve karakterlerin içsel çatışmalarını ön plana çıkarıyor. Filmdeki ışık kullanımı, özellikle filmin çoğunluğunun gündüz vakti geçmesi, tipik korku filmlerindeki gece karanlığının yerini alarak çok daha garip ve rahatsız edici bir atmosfer yaratıyor. Aynı zamanda festivalin ritüelleri ve köydeki insanların davranışları izleyicinin sürekli olarak "Gerçekten ne oluyor burada?" sorusunu sormasına yol açıyor. Köydeki insanlar kasvetli bir atmosferin içine Dani ve arkadaşlarını kendilerine çekerken, Aster'ın yaratıcı yönetmenliği filmdeki her küçük detayda büyük bir anlam taşıyor. Midsommar sadece korkutucu değil, aynı zamanda düşünsel olarak da derin bir film. Kaybın, acının ve travmanın ne kadar derin izler bırakabileceğini ve bunların insan davranışlarını nasıl etkileyebileceğini sorgulatıyor. Eğer gerilim ve korkunun sadece dışsal bir tehditten değil, aynı zamanda insanın içsel dünyasındaki çatışmalardan kaynaklanabileceğine ilgi duyuyorsanız, Midsommar sizi kesinlikle derinden etkileyebilir. Ari Aster, her zamanki gibi izleyiciyi rahatsız etmekten çekinmeden rahatsız edici bir duygusal ve psikolojik deneyim sunuyor. Bu film sadece korku tutkunlarına değil, aynı zamanda derinlemesine hikaye anlatımına ve karakter analizine ilgi duyan herkes için unutulmaz bir yapım. Başka film önerilerinde ve podcast'te görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.